Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu mektuba benzeyen yastıkları yapacağız. Daha önce bunun yarım yastığını göstermiştim. Bunu uyumlu olarak runner'ımızda paylaşmıştım. Şimdi bu mektup şeklinde yastık olanını paylaşıyorum. Sizler için 3 farklı renkte yaptım. 2 farklı ip kullandım. Ekru renk ve haki yeşilde olan baştaki 2 yastığımız makrome ipiyle yaptım. Sonuncu yastığımızı somon rengiyle ekru renk yaptım. Bunu da %100 koton ip kullandım. Makrome iplerimi polyester ve koton karışımı 2 mm koton ip kullandım. Yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullandım. Her yastığım için 520 metre ip gitti. Yastıklarımız tek parça. Üstten kapaklı. İstediğiniz zaman çıkarıp yıkayabilirsiniz. Tekrar yerine takabilirsiniz. Ben bunları bittikten sonra hafif ütü yaptım. Eğer ipiniz ütüye elverişliyse siz de ütü yapabilirsiniz. Yastıklarım 45'e 45 santim. Ben hazır yastık kılıfı kullandım. İsterseniz siz de hazır alıp ya da kendiniz de dikebilirsiniz. 3D çiçek yapılışı da sayfamda var. Videoya bakarak yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişmesi için videolarımızı beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Sizlerden ricam sosyal medyalarda paylaşımı yaparken açıklama kısmında benden bahsederseniz sayfamız daha çok kişilere erişir. Video yüklediğimde size bildirim geldiğinde beğen ve yorum yaparak destek olursanız keşfete düşmemi sağlayabilirsiniz. Şimdiden yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 mm kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 mm tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 mm tığ kullanacağım. Modele zincir çekerek başlıyorum. 4 zincir yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra çektiğim zinciri birleştiriyorum. Dört zincir çekerek sırama başlıyorum. 3 4 tığımı 2 sefer doluyorum. Bu yapmış olduğum halka içinde üçlü trabzan yapıyorum. Yani 2 sefer doladığımız son seferde ikisini birlikte yapıyoruz. 1 2 sonuncusunu ikisini birlikte. Bu şekilde toplam 4 tane yapıyoruz. Bu ilk çektiğimiz zinciri trabzan olarak sayıyoruz. Bu 1, bu şimdi yaptığımız 2, 3, 4. Arada 3 zincir. 1 2 3. Şimdi bu diğer yaptığımız taraftaki gibi tekrar 4 tane üçlü trabzan diğer tarafa yapıyoruz. Tığımıza 2 sefer doluyoruz. Aynı boşluk içerisinde toplam 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve dördüncüyü yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. 4 bu tarafta, 4 bu tarafta. Şimdi yeni sıraya 7 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve sıramı dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ilk yaptığım trabzan içerisinde bir üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve üçünü birlikte yapıyoruz. 3 zincir. Bu arada çektiğimiz 3 zincir olan yerde hemen şu trabzanın yanında bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Bu sefer bu trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne yapıyorum.
Şimdi tekrar 3 zincir yapıp aynı bu taraftaki işlemi yapacağız. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ilk yaptığımız zincirlerin sonuncu zincirine, yani bu bizim burada ilk trabzanımız sayılıyor. Onun tepesine batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Buradaki 4 zincir ilk trabzan yerine, aradaki 3 zincir şu anda çektiğimiz 3 zincir yerine çektik. Toplamda 7 zincirle o yüzden başladık. Şimdi bu kenar kısmında gergin durmaması için bu kenarlarda 3 sefer dolayarak trabzan yapacağız. Burada normalde 2 sefer yapıyorduk. Şimdi 3 sefer yapıyoruz kenarlarda. 1, 2, 3. Aynı boşlukta batarak trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve sonuncu dördüncü ikisini birlikte yapıyoruz. Bu kenarlar gergin durmaması için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bu şekilde trabzanlı sıraya başlıyoruz. Model 2 sıra olacak hep böyle. Bir sıra böyle trabzanlı, bir sıra böyle boşluklu olarak yapacağız. Şimdi yeni sıraya 5 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Normalde 4 zincir çekiyoruz trabzan yerine ama bu kenarda gergin durmaması için 5 zincirle başladık. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı buradaki gibi toplam 4 tane trabzan yapıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Toplamda 4 adet üçlü trabzan yaptık ilk çektiğimiz zincirle birlikte. Şimdi arada 3 zincir. Tekrar aynı buradaki gibi diğer tarafa da toplam 4 üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 adet trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüyü yapıyorum. Bu boşlukta trabzan yapma işlemi bitiyor. Şimdi bu boşluğa batarak buraya gelerek aynı işlemi burada yapacağız. Arada 2 zincir. Bu diğer sırada arada çektiğimiz 3 zincir olan yere boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Yarısına kadar gelmiş oluyorum. Şimdi diğer yarısına geçiyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradaki aynı işlemi buraya yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Arada 3 zincir. Aynı burada yaptığımız gibi ilk 3 taneyi 2 sefer dolayarak sonuncusunu 3 sefer dolayarak trabzanlarımızı yapıyoruz. İlk trabzanımı yapıyorum aynı boşlukta. 1, 2, üçüncü sefer ikili dolayarak yaptım. Şimdi dördüncüsünü 3 sefer dolayarak yapıyorum ve aynı zamanda buradan dördüncü zincire batarak yapıyorum ki bu kenar böyle kayma yapmasın diye. 1, 2, 3, 4, dördüncü zincirin içinde normal 3 sefer dolayarak yaptığım trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde kenarımız gergin durmuyor. Kenar kısmı daha hoş görünüyor. Şimdi yeni sıraya aynı burada yaptığımız gibi yapacağız ama bu sefer bir boşluk çoğalmış olacak. Kenarlardan çoğaltarak bunu istediğimiz genişliğe kadar yapacağız. Şimdi aynı burada yaptığımız gibi
8 zincir yaparak sıramı dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıramı dönüyorum. Buradaki gibi tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ilk trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Üç zincir. Burada boşlukta hemen trabzanın yanında bir sık iğne. 3 zincir. Bu sefer aynı boşlukta diğer trabzanın yanında bir sık iğne. Şimdi bu kenarda yaptığımız işlemi artık bu ortada da yapacağız. Çoğaltma işlemi yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Tığımıza 2 sefer doluyoruz. Bu diğer sırada sık iğne yaptığımız yere aynı buradaki işlemi yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doladım. Trabzan değil. Burada diğer sırada sık iğne yaptığım yere batarak trabzanımı yapıyorum. Aradaki 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta tekrar trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı en son ikisini birlikte. Aynı işlemi burada da yapmış olduk. Şimdi 3 zincir. Boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne. 3 zincir. Diğer tarafta aynı boşluk içerisinde trabzanın yanında bir sık iğne. 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi sonuncu zincirin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Diğer trabzanı yaparken aynı burada yaptığımız gibi 3 sefer tığımıza doluyoruz. Aynı boşluk içerisinde sırayla doladıklarımızı 1 2 3 ve en son ikisini birlikte yapıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. Şimdi aynı bu sırayı tekrar edeceğiz bu sırada. 5 zincir çekerek sıramıza başlıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı burada yaptığım işlemi buraya yapıyorum. İlk yaptığımız zincir birinci trabzan, bu ikinci trabzan. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde üçüncü trabzan. Aynı boşluk içerisinde dördüncü trabzan. Arada 3 zincir. Tekrar 2 sefer doluyoruz. Diğer tarafa da 4 trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Ve 2 zincir çekip buraya batıyoruz. 2 zincir, bu diğer sırada yaptığımız bu boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir, 2 sefer tığımızı dolayıp aynı buralarda yaptığımız işlemi buraya yapıyoruz. 1 2 3 4. Arada 3 zincir. Tekrar diğer tarafa 4 tane trabzanımızı yapıyoruz.
2 zincir. Bu diğer sırada yaptığımız boşluğun içinde bir sık iğne. 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum ve burada da aynı işlemi yapıyoruz. 4 bu tarafa, 4 diğer tarafa trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar tığımızı 2 sefer doluyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi 3 tane ikili, dördüncüyü 3 sefer dolayarak yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi dördüncüyü yapıyoruz. 3 sefer doluyoruz ve buradan dördüncü zincire batarak trabzanımızı yapıyoruz. 3 ve 4. Dantelimizi yastığın genişleyince büyütüyoruz. Bu son iki sırayı tekrarlayarak modeli büyütüyoruz. Bu kenarlardan yapınca modelimiz büyüyecek. Bunu yastığımızın genişliğine gelene kadar büyütüyoruz. Şu anda daha bu kadar. Yastığın genişliğine gelene kadar büyütüyoruz. Şimdi modelimizi büyütelim. Bu şekilde yastığımın genişliğince yaptım. Daha fazla genişlik yapmadım. Şöyle ayarladım. Püskül mesafesi de bıraktım. Püskülü takınca bu sivri kısım çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Benim için bu genişlik yeterli. Şimdi düz yapmaya devam edeceğiz. Sıramı dönüyorum. Burası sivri kalacak. Benim bu ortadan başlamam gerek. Bu trabzanların tepesinde ortaya kadar iz sürümü yaparak devam ediyorum. Trabzan tepesinden ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Trabzan tepesinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Boşlukta aynı şekilde yapıyorum. Bir seferde ikinci zincirin içinden biri yapıyorum. Normal bir sık iğne yaparak ipimi burada sabitliyorum. Şimdi ortadan başlayarak bu sırayı yapıyoruz. 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradaki sık iğnenin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta trabzanımı yapıyorum. Normal bu ara boşluklarda yaptığımız işlemi yapıyoruz. 3 zincir. Trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Aynı bu sıralarda yaptığımız işlemi devam ediyoruz. Sadece biraz daha içten başlamamız gerekiyordu. Artık genişletmiyoruz. Şimdi bu boşluğa gelene kadar sıramızı tamamlıyoruz. Aynı buradaki sıra gibi bu boşluğa gelene kadar sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir çektim. Boşluğun içinde bir sık iğne yapıyorum. Burada ortadan başlamıştım. Burada da ortada bitiyoruz. Bunu sivri yapmıyoruz. 3 zincir çekerek sıramı dönüyorum. 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Buradaki işlemi burada yapmaya başlıyoruz. Toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4. Arada 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4.
Normal arada 2 zincir çekerek battığım işlemi burada da yapıyorum. 2 zincir, bu boşlukta bir sık iğne, 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Boşluk içerisinde trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Aynı buradaki işlemi burada yapıyoruz. Ve sıra sonuna kadar, bu boşluğa kadar aynı şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir yaptım. Bu daha önce ortada başladığım sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 8 zincir, sıramı dönüyorum. Şimdi aynı bu sırayı yapıyoruz. Buradaki sırayı buraya tekrarlıyoruz. Tığıma 2 sefer dolayıp bu yaptığım sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu sefer böyle sivri uç yapmaya başlıyoruz. Bir sıra içten yapacağız. Bir sıra bu şekilde sivri uç yapacağız. 3 zincir, sıradaki boşluğa gelip bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, sıradaki boşluğa gelip bir sık iğne yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar, buraya kadar aynı şekilde tekrarlıyoruz. Şimdi bu son buradaki 4 sırayı tekrar ediyoruz. Yastığın uzunluğuna gelene kadar. Buraları aynı tekrar etmeme gerek yok. Yastığın boyunu ayarlarken şu şekilde ayarladım. Püskülü yastığın bu boyuna gelecek şekilde tutuyorum. Yastığın sivri kısmını da o şekilde tutuyorum. Püskülün bu şekilde durmasını istiyorum yastığın üzerinde. Danteli püskülden sonra yerleştirince bu şekilde yastığın boyuna gelene kadar bu son 4 sırayı tekrarlıyoruz. Şimdi yastığın büyüklüğünce yapalım. Püskülümü ayarlayıp şu şekilde yapmak istediğim uzunluğa kadar geldim. Bu içten başladığım yeri tepesine denk getirdim. Şimdi yeni yapacağımız sivri de burada birleştirmeye başlayacağız. Bu şekilde sıramızı ayarlıyorum. İçten olan kısım tam çizginin üzerine denk gelecek. Sıradaki sivri olan kısımda buralarda birleştireceğiz. Bu şekilde yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapalım. Kısa olan sıramı sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bundan sonrası artık diğer tarafa doğru yapacağız. Şimdi biz buradaki kısmı normal bir şekilde yapacağız. Bu trabzanlı sırayı yaparken köşelerden birleştireceğiz. Şimdi aynı buradaki gibi sıramızı yapıyoruz. 8 zincir, sıramı dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sık iğne yaptığım yerde bir trabzan yapıyorum. 3 zincir, boşlukta bir sık iğne, 3 zincir, tekrar aynı boşlukta bir sık iğne. Bu sırada herhangi bir değişiklik yok. Bunu aynı sıra sonuna kadar yapıyoruz buradaki gibi. Dönüşte bu trabzanlı yaptığımız yerde köşeleri birleştireceğiz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar normal bir şekilde yaptım sıramı. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. 1, 2, 3, 4. Normal trabzana başlayacakmış gibi, yeni sıraya başlayacakmış gibi 4 zincir çekiyorum. Sıramı döndürüyorum. Artık bu sivri kısımları birleştirmeye başlayabiliriz. Bu diğer sivri kısmın en uç noktasından tığımı geçiriyorum. Bu yaptığım ilmeği onun içinden beri alıyorum. Şimdi diğer trabzanları yapmaya devam ediyorum. 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzanımı yapmaya başlıyorum.
İlk yaptığım zincirle şu anda toplamda 3 tane oldu. Dördüncüyü yapıyorum. Bundan sonrası normal sırayı yapar gibi yapıyoruz. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta 4 trabzan daha yapıyorum. İki zincir. Bu boşlukta normal sık iğnemi yapıyorum. Sonra sırama devam ediyorum. Bundan sonrası normal sıralarda yaptığımız gibi sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. Bu köşemizi de burada birleştirelim. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Normal sıralardaki gibi sıra sonuna kadar yaptım diğer tarafı da. Şimdi burada sıramızı birleştiriyoruz. Bu diğer sivri ucun tepesine batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi sıramı dönüyorum. Normal buralarda yaptığım gibi benim bu içten başlamam gerekiyor. Aynı iz sürme yaparak bu ortaya kadar geliyorum. Trabzanın tepesinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sırasıyla hepsini bu şekilde yapıyorum. Zincirin içinden de aynı şekilde boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Bu sırada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Aynı bu iç kısımda yaptığım gibi olan sırayı burada yapıyoruz. 3 zincir. Burada birleştirme yapmıyoruz. Sadece sivri kısımlarda birleştirme yapıyorum. 3 zincir. Tığıma 2 sefer dolayıp boşlukta trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzanımı yapıyorum. 3 zincir. Boşlukta batıyorum. Sıramı bu şekilde bu boşluğa kadar batarak normal bir şekilde sıramızı yapıyoruz. Kenarda birleştirme yapmadan aynı bu içeride kısa kısmı yaptığımız gibi burada yapıyoruz. Geliyorum. Sıra sonuna kadar tekrar geri geleceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim normal sıra gibi. Bu boşluğa da batarak bir sık iğne yapıyorum. Burada birleştirme yapmıyoruz. Sivri kısım olmadığı için burası iç kısımda başlayan yer. Bu yani burası, burada birleştirme yapmıyoruz. Bir dahaki sivri uçta birleştirme yapacağız. Şu anda ben buradayım. Şöyle göstereyim. Şu anda burası. 3 zincir çekerek sıramı dönüyorum. Normal trabzan yapmaya devam ediyoruz. Boşlukta 4 trabzan. Üç, 4. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 4 trabzan yapıyorum. İki zincir boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir tekrar tığıma 2 sefer dolayıp boşlukta trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sırada bir değişiklik yok. Aynı diğer sıralardaki yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Ondan sonra yeni sivri kısma başlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Normal 3 zincir yapıyorum. Bu ortadan başladığım sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğnemi yapıyorum. Burası içeride olan kısım. Şimdi bu trabzanlı olan kısmı yapacağız. Normal, bu sırayı da normal yapıyoruz. Bu sırada da bir değişiklik yok. Birleştirme yapmıyoruz. Aynı buradaki yaptığımız sırayı tekrar ediyoruz. Bu sivri kısımda birleştireceğiz. Biz şimdi burayı tekrar ediyoruz. 8 zincir. Sıramı dönüyorum.
Tığıma 2 sefer dolayıp sık iğnenin tepesine trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, boşlukta sık iğne yaparak bu sıramı normal devam ediyorum buraya kadar. Bu sık iğnenin tepesine kadar sıramı normal bir şekilde devam ediyorum. Birleştirme yapmıyoruz. Bir dahaki şu sivri kısmı yaparken birleştirme yapacağız. Buraya birleştireceğiz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi trabzanlı sırayı yapmaya başlayacağız ve bu köşelerimizi birleştireceğiz. 4 zincir, normal yeni sıraya başlıyormuş gibi 4 zincir çektim. Sıramı çevirdim. Şimdi bu daha önce birleştirdiğim yerden katlıyorum. Bu köşeyi birleştirmiştik. Şimdi sıradaki köşeden tığımı batırıyorum. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Sonra tığımı 2 sefer dolayıp normal trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu 1, bu 2 oldu. 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta tekrar 4 trabzan yapıyorum. İki zincir, boşlukta sık iğnemi yapıyorum. Bundan sonra normal sıralarda yaptığımız gibi bu boşluğa kadar yapıyoruz. Burada da sıramızı bitirirken birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıramı normal bir şekilde sıra sonuna kadar yaptım. Tığımı ilmekten çıkarıyorum. Modelimiz yavaş yavaş böyle oluşmaya başladı. Şimdi sıradaki köşenin, yani ikinci köşenin, ikinci sivri yerin köşesinden bir tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Normal sonra sırama devam ediyorum. Burası sivri kısımda. Şimdi kısa olan yeri yapmak için ortaya kadar gelmem gerekiyor. Trabzanların tepesinden iz sürme yaparak ortaya kadar geliyorum. En son orada da bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, tığıma 2 sefer dolayarak normal sırama devam ediyorum. Trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, tekrar 2 sefer dolayıp aynı yerde bir trabzan yapıyorum. Sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi bu sırayı yaptıktan sonra bu üçüncü köşeyi birleştirmeyeceğiz. Normal düz yapmaya devam edeceğiz. Şimdi ben kısa olana başladım. Bir dahaki sırada sivri olan kısmı yapacağım ama birleştirmeyeceğim. Düz şekli devam edeceğiz. Bu köşeyi birleştirmeyeceğiz. En sonunda üçünü birlikte birleştireceğiz. Bu şekilde yastığın başından bu yastığın sonuna gelecek kısma kadar hep düz örüyoruz. Artık bundan sonra birleştirme yapmıyoruz. Burası dediğim gibi açık kalacak. Diğer parçayı bunun arasına getirerek üçünü birlikte birleştireceğiz. Şimdi bundan sonrasını şöyle göstereyim. Şu ilk 4 sırada yaptığımızı bundan sonra tekrar edeceğiz. Yani köşeleri birleştirmeyeceğiz. Bu 4 sırayı bundan sonra tekrar ederek sıramıza devam ediyoruz. Artık birleştirme yok. Düz olarak devam ediyoruz. Yastığın uzunluğuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Normal birleştirme aşamasına kadar geldim. Ama artık birleştirmeyi yapmıyoruz. Normal sıramıza devam ediyoruz. İlk yaptığımız zincirle birlikte 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. Arada 3 zincir.
tığımıza 2 sefer doluyoruz. 4 trabzanımızı yapıyoruz. Aynı boşluk içerisinde 4 trabzan. 3 ve 4. Normal sırada yaptığımız gibi 2 zincir çekerek boşlukta bir sık iğne yapıyoruz. Bu modelde 2 köşeyi birleştirdim. 3. köşeyi birleştirmedim. Eğer sizin bu sıralarınız daha çoksa bu sayı değişebilir. 3 sıra birleştirdikten sonra, yani sadece son köşeyi birleştirmiyoruz. Sizin bu sıralarınız belki daha fazla da olabilir. Şimdi yastığın boyunu ölçüyorum. Artık sıra birleştirmeyeceğiz şu anda. Bu 4 sırayı yaparak bir sivri uç, bir kısa, bu şekilde bu 4 sırayı tekrar ederek yastığın boyuna kadar yapıyoruz. Hiç ekleme yapmadan bu şekilde 4 sırayı tekrar ederek sıra sonuna kadar, yani yastığın sonuna kadar bu şekilde büyütüyoruz. Buraya kadar büyütelim. Ondan sonra tekrar birleştirmeyi göstereceğim. Dantelimi yastığın boyunca yaptım. Böyle yastığın başından beri tutuyorum. Bu şekilde yastığın boyuna gelene kadar sivri kısmı yaptım. Bu da içte kısa olan kısım buradan beri katlanacak. Şimdi yeni yapacağım sivride de buraları birleştireceğiz. Yastığın boyunca sivri gelen yere kadar yaptım. Bir sırada kısa sıra yaptım. Şimdi normal buradaki uzun sivri olan yerin alt kısmını yapıp ondan sonra bu köşede birleştirmeye başlayacağız. Burada şu anda bir değişiklik yok. Aynı diğer kenarlarda yaptığımız gibi 8 zincir. Sıramı dönüyorum. Tığımı 2 sefer dolayıp sık iğnenin tepesinde trabzan yapıyorum. Bunu normal sırada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Dönüşte bu köşeyi birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi yeni sivri yapmaya başlayacağız ve bunu burada birleştireceğiz. Yeni sıraya başlamak için 4 zincir, tığımdan ipimi çıkarıyorum. Bir önceki sivri kısımda, yani burada tam köşesinde bu zincirin son zincirine batarak tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan alıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Normal sırada yaptığım işleme devam ediyorum. İlk 4 zincir çekerek ilk trabzan yerine sayıyorduk. Şimdi normal ilk trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Şu anda ikinci oldu. 3 ve 4. İlk çektiğimiz zincirle şu anda 4 oldu. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. 2 zincir. Bu boşluğa gelip bir sık iğne yapıyorum ve sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Burada sıra bitiminde de bu köşeyi birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar normal sıralarda yaptığımız gibi yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu köşeleri birleştireceğiz. Tığımdan ilmeği çıkardım. Bu diğer köşede sırada, bu diğer sırada yaptığımın tam köşesinden beri tığımı geçiriyorum. İlmeğimi bu köşeden beri alıyorum. Sonra normal sırama devam ediyorum. Normal sırada nasıl devam ediyorduk? Buraya kadar iz sürümü yapıp burada kısa olan yeri yapıyorduk. Bu ortaya kadar iz sürümü yapacağım. Normal kısa olan sıramı yapacağım. İz sürümü yaparak ortaya kadar geliyorum. Zincirin içinden, ikinci zincirin içinden ve bir sık iğne yapıyorum ortada. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Normal ara boşlukta yaptığım işlemi yapıyorum. 3 zincir, tekrar aynı boşlukta bir trabzan yapıyorum.
3 zincir, sıradaki boşluğa gelip batıyorum. Normal sırada yaptığım işlemi yapıyorum. Bu sırada hiçbir değişiklik yok. Normal bu aralarda yaptığım kısa yeri yapar gibi kısa sırayı yapıyorum. Geri geliyorum. Sonra tekrar bu sivri yeri yapmak için yaptığımız bu boşluk kısmı da yapıyoruz. Bu sivri uçları yaparken birleştirme aşamasını göstereceğim. Yani şu kenar sivri yeri yapana kadar, şimdi bu kısa sırayı gideceğim, geleceğim. Sonra bu alttaki sırayı yapacağım. Burada yeni sıraya başlarken, yani trabzanlı yeri yaparken sivri yerde orada birleştirmeyi göstereceğim. Yani toplamda 1, 2, 3 sıra yapıp 4. sırada birleştirme aşamasını göstereceğim. Toplamda 1, 2, 3 sıra yaptım. 4. sırayı yaparken aynı burada birleştirdiğimiz gibi sivri uçları birleştireceğiz. Şimdi yeni sıraya başlamak için 4 zincir çekiyorum. Aynı burada yaptığımız gibi birleştirme işlemi yapacağız. Sıradaki köşenin sivri yerin köşesinden beri tığımı geçiriyorum. Bu ilmeğimi bu köşenin içinden beri geçiriyorum. Sonra normal sırada yaptığımız trabzanları yapıyoruz. Bu benim ilk trabzan yerine sayılıyor. 2 sefer dolayıp 3 tane daha trabzan yapıyorum. İkinci sayılıyor. 3 ve toplamda ilk yaptığım zincirle birlikte 4 tane trabzan oluyor. Arada 3 zincir, tığıma 2 sefer dolayıp aynı boşlukta 4 trabzan daha yapıyorum. İki zincir, normal sırayıma devam ediyorum. Normal sıralarda yaptığımız işlemi yapıp sıra sonuna kadar geliyoruz ve burada da birleştirme aşamasını yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Yastığımız katlanmaya başladı. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu köşeyi de birleştireceğim. Bu sıradaki köşenin sivri yerin köşesinden beri tığımı geçiriyorum. İlmeğimi buradan geçiriyorum ve ikinci köşeyi de bu şekilde birleştirip normal sıra yapmaya devam ediyoruz. Normal sıra yapmak için şimdi kısa olan yeri yapmam lazım. Bu ortaya kadar iz sürme yapıyorum. Tam ortada bir sık iğne yapıyorum. Normal sırama başlıyorum. 3 zincir. Buraya gelip bir trabzan. 3 zincir. Tekrar aynı yerde bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Boşluğa gelip normal sırama devam ediyorum. Yastığımız bu şekilde katlanmaya başladı. Şimdi bu son 4 sırayı tekrar ederek bu köşelerimizde birleştiriyoruz. Yani bu bıraktığımız boşluğa kadar diğer sıraları yapıyoruz. Eğer burada kaç tane sivri yer varsa benimkiyle aynı eşit olmayabilir. Çünkü ipimizin kalınlığından ve yastığımızın büyüklüğünden dolayı. Bu aradaki her ne kadar boşluk varsa şu son birleştireceğimiz yere kadar yapıyoruz. Bu kısa sırayı da yapıyoruz. Bu sivri yerin altındaki olan bu kısmı da yapıyoruz. Direkt şu birleştirilecek aşamaya kadar yapıyoruz. Burada birlikte birleştireceğiz. Bu sefer üçünü birlikte birleştireceğiz. Yani buraya kadar, şu sıraya gelene kadar, o aşamaya kadar geliyoruz ve dönüşte trabzanlı olan yerde burayı birleştiriyoruz. Şimdi dediğim yere kadar geldim. Son birleştirme yeri kaldı. Bu alt sırayı yaptım. Şimdi dönüş yapıp burada birleştireceğiz. Bu yaptığımız parça arada kalacak. Bu şekilde. Buradan batıp buraya gelip tekrar buraya gelmesi zor olacağı için şu üst kısmı arkaya doğru çeviriyoruz.
Yani burası tersi oluyor şu anda. Üst parçanın iki köşe burada şu anda. Üçüncü köşeyi de burayla birlikte birleştireceğiz. Şimdi bu sırayı, yeni sıraya başlamak için normal 4 tane zinciri yapıyorum. 4 zincir. Şimdi bu köşelerin ikisine birden tığımı geçireceğim. İlk önce alttakinin köşesinden tığımı geçiriyorum. Sonra bu ikincisinin köşesinden tığımı geçiriyorum. Normalde o birleştireceğimiz uç kısımlardan. Şimdi en son olarak bu ilmeğimi bunların arasından geçiriyorum. Normalde tekli olarak yaptığım işlemi burada ikisinin içinden beri geçiriyorum. Sonra normal trabzana devam ediyorum. Yani normal sırama devam ediyorum. Bu ilk zincir, ilk trabzan. Bu şimdi yaptığım 2, 3, 4. Normal bir şekilde sırama devam ediyorum. 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta trabzanı yapıyoruz. İki zincir. Boşluğa batıyorum. Normal sıramı sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sonra aynı işlemi burada yapacağız. İlk önce bu iki ucu, sonra bu yaptığımızı buraya birleştireceğiz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Tığımı ilmekten çıkarıyorum. Şimdi aynı şekilde bu kenarda birleştireceğim. Bu iki köşenin uçlarına batacağım. İlk önce arkadakinin köşesinden beri tığımı geçiriyorum. Sonra bu ikinci köşenin köşesinden beri tığımı geçiriyorum. Bu yaptığım ilmeği bu köşelerden beri geçiriyorum. Sonra normal sırama devam ediyorum. Şimdi artık son sırayı yapıyoruz. Şimdi normal sırama devam edeceğim. Bu ortaya kadar geleceğim iz sürme yaparak ve son sıramızı tamamlıyoruz. Bu sırayı da burayı toparlamak için, fazla esnememesi için yapacağım. Normal sıralarda yaptığımız gibi iz sürüyerek ortaya kadar geliyorum. Şimdi bu işlemi yaparken zincir sayısını siz kendi yaptığınız yastığa göre değiştirebilirsiniz. Ben 5 yapacağım. İsterseniz 4 ya da 6. Yaptığınız dantelin gerginliğine göre onu siz kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 5 yapacağım. 2, 3, 4, 5. Yine bu ortaya batacağız ama V trabzan yapmayacağız. Sadece bir tane trabzan yapacağız. Tığıma 2 sefer doladım. Boşluğa batıp normal trabzanımı yapıyorum. Bir tane. 5 zincir. Sonra bu uca gelip burada bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Burada V trabzan yaptığımız yere normal bir tane trabzan yapıyorum. 5 zincir. Bu uca gelip bir sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi bunu, eğer siz bu hala bol görünüyorsa 4 zincir çekebilirsiniz. Eğer çok gergin duruyorsa 6 zincir de yapabilirsiniz. Size eline göre bu aradaki zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Sadece ortada üçlü trabzan, burada sık iğne yaparak bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz sıra sonuna kadar. Bu ortada da bir sık iğne yaparak modelimizi bitiriyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım, sonra ipimizi keselim. Sıra sonuna kadar geldim. Son uca da bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıp ipimi kesiyorum. Bu ipimi de arkada saklıyoruz. Şimdi bu arkadaki tersine çevirdiğimiz yeri şimdi düzeltince bu şekilde mektup şeklini alıyor.
Şimdi dantel kısmı yapması bitti. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püskülüm hazır. Bu şekilde 19 mm tahta boncuk kullanıyorum. Tahta boncuğun içinden tığımı geçirip püskülün uçlarını boncuğun içinden beri geçiriyorum. Şimdi bu uç kısma ben sadece püskül takacağım. Bu ilk başlangıç yerinden tığımı geçiriyorum. İpimin tekini alıyorum. Diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. Bu bağladığımız ipleri boncuğun içinden geçiriyorum. Sonra bu ipleri bu bağladığımız püskülün içinden beri aşağıya çekiyoruz. Bunu daha ince bir tığla yaparsanız daha kolay olacaktır. Bu şekilde, eğer püskülümüzden ip fazlaysa fazlalığı da temizleyelim. Bu şekilde yaptık. Yapılışı bu kadar.
Size fikir olması için bu yastık modelini bu şekilde bir tane düz renk yaptım. Bu şekilde sadece alt kısmı farklı renk yaptım ön yüzünde. İsterseniz arka kısmın buradan beri de farklı renk yapabilirsiniz. Bunun arkası düz renk. Sadece önünde şu kısmı renkli yaptım. Bunu da %100 koton iple yaptım. Aradaki farkı da görebilirsiniz. Bu makrome ipiyle. Bu da koton iple yaptım. İsterseniz düz, isterseniz bu şekilde altını farklı renk, isterseniz de bunun gibi sadece üstünü de farklı renk yapabilirsiniz. Direkt buradan da renk değiştirmeye başlayabilirsiniz. Ama ben bu arkadan biraz da arkadan ördüm. O şekilde renk değiştirdim. Arkası da şu şekilde görünüyor. Dediğim gibi isterseniz direkt bu tepeden de ip değiştirebilirsiniz. Ben bu ek yeri olacak yerden beri rengini değiştirdim. Şimdi bunu ütüleyip ben size bitmiş halini göstereceğim. Yastık kılıflarımı hafif ütüleyip yastığıma geçirdim. Bu şekilde bitmiş halleri. Hepsi birbirinden güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz videoma bir like atıp yorum yaparak destek olabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kolay gelsin herkese.